1945 yılına gelindiğinde, İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona ermişti. Nazi Almanyası teslim olmuş, ancak Pasifik cephesinde savaş tüm şiddetiyle sürmekteydi. Japonya, ağır kayıplar vermesine rağmen teslim olmaya yanaşmıyordu. Amerika Birleşik Devletleri, yıllardır büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü Manhattan projesiyle dünyanın ilk nükleer silahlarını geliştirmişti. Bu silahların kullanılıp kullanılmayacağı yalnızca bir askeri tercih değil, etik, politik ve tarihsel bir karardı. Bu videoda Japonya'ya atom bombası atılmasına giden süreci, siyasi kararların arka planını, askeri hesaplamaları ve bu olayın hem Japonya hem de dünya tarihi üzerindeki uzun vadeli etkilerini bilimsel ve belgeli bir çerçevede ele alacağız. 1940'ların başında, dünya insanlık tarihinin en geniş çaplı ve yıkıcı savaşına sahne oluyordu. İkinci Dünya Savaşı, yalnızca cephedeki askerlerin değil, sivil nüfusların da doğrudan hedef haline geldiği, teknolojik gelişmelerin savaşın yıkıcılığını katbekat artırdığı bir dönemdi. Japonya, 1930'lardan itibaren Asya'da emperyal yayılmacı bir politika izlemeye başlamıştı. Çin'in Mançurya bölgesini işgal ederek başlayan bu süreç, 1941 yılında Pasifik'teki dengeleri altüst eden bir hamleyle devam etti. 7 Aralık 1941'de Japon İmparatorluk Donanması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii'deki deniz üssü Pearl Harbor'a ani bir saldırı düzenledi. Bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa resmen katılmasına neden oldu. 8 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'ya savaş ilan etti. Kısa sürede Almanya ve İtalya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş açtı. Böylece savaş küresel boyut kazandı. Pasifik cephesi, savaşın en sert çatışmalarının yaşandığı alanlardan biri haline geldi. Özellikle Iwo Jima ve Okinawa gibi adalardaki muharebelerde Japon askerlerinin teslim olmadan son kişiye kadar savaşma kararlılığı, Amerika Birleşik Devletleri tarafında kayıpları artırmış ve endişelere yol açmıştı. Bu sırada Amerika, 1939'da başlattığı gizli bir bilimsel proje olan Manhattan Projesi ile nükleer silah geliştirme çalışmalarına hız verdi. Nazi Almanyası'nın atom bombası üretme ihtimali, bu çalışmaları başlatan ilk etkenlerden biriydi. Ancak Almanya teslim olduktan sonra bile proje devam etti. Japonya henüz teslim olmamıştı. Avrupa'da savaşın ayak sesleri giderek yükselirken, bazı bilim insanları büyük bir korkuya kapılmıştı. Nazi Almanyası'nın nükleer enerji üzerinde çalıştığına dair duyumlar, özellikle Albert Einstein ve Leo Szilard gibi fizikçileri endişelendiriyordu. Onlar, atomun parçalanmasıyla büyük bir enerji elde edilebileceğini, bunun da tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yıkıcı güce dönüştürülebileceğini biliyorlardı. Bu nedenle Einstein, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e mektup yazarak uyardı. Almanya'dan önce bu silah geliştirilmeliydi. Aslında bu mektup Leo Szilard tarafından yazılmıştı. Ancak daha büyük bir etki yaratmak için Albert Einstein tarafından imzalanmıştı. Mektubun en can alıcı cümleleri şunlardı. Son 4 ay içinde, Fransa'daki Collot'un, Amerika'daki Fermi ve Szillard'ın çalışmaları sayesinde, büyük bir uranyum kütlesinde nükleer zincirleme reaksiyon başlatılmasının mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Bu yeni olgu, bombaların yapımına da yol açabilir. Oldukça güçlü, yeni türde bombaların bu yolla yapılabileceği düşünülebilir. Ancak bu, çok daha az kesin bir olasılıktır. Einstein yıllar sonra şöyle der. Hayatımda bir hata yaptıysam, o da o mektubu imzalamaktır. Bu mektup, tarihin akışını değiştirecek Manhattan Projesi'nin başlangıcı oldu. Proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli şehirlerinde gizlilik içinde yürütüldü. Bilim dünyasının en parlak zihinleri, Enrico Fermi, Niels Bohr, Edward Teller, Richard Feynman ve daha niceleri, bu amaç uğruna bir araya getirildi. Bu kadronun başına ise teorik fizikçi Robert Oppenheimer getirildi. O, bilimsel dehasıyla olduğu kadar, insanları bir araya getirme ve yönlendirme becerisiyle de öne çıkıyordu. New Mexico çölünde kurulan Los Alamos laboratuvarı, projenin kalbi oldu. Oppenheimer burada hem bilimsel liderlik yaptı, hem de büyük bir vicdani sorumluluğun içine girdi.
Çünkü ne yaptıklarının sonuçlarını herkesten önce o anlamıştı. Yıllar süren yoğun çalışmalar sonucunda iki farklı türde atom bombası geliştirildi. Uranyum-235 bazlı Little Boy ve Plütonyum-239 bazlı Fat Man. Yaklaşık 3 hafta sonra Japonya topraklarına atılacaklardı. Manhattan Projesi, insanlık tarihinde ilk kez büyük çaplı bilimsel araştırmanın doğrudan askeri hedeflerle birleştiği bir projedir. Bu proje ile birlikte nükleer silah teknolojisi geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Modern bilimin hem en büyük zaferi hem de en derin trajedisidir. Bilim her zaman ilerlemeli midir? Sorusunun somut bir kanıtıdır. 26 Temmuz 1945 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Çin tarafından Potsdam Bildirisi yayınlandı. Bu bildiri, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Japonya'ya teslim olma çağrısı yapıyordu. Bildiri, Almanya'nın teslim olmasından sonra, savaşın Pasifik'te sona erdirilmesini amaçlamış ve Japonya'ya kayıtsız şartsız teslim için son uyarıyı içeriyordu. Bildiride şöyle der: Japon halkına sesleniyoruz. Ülkenizi yok olmaktan kurtarmak için teslim olun. Alternatifi kesin yıkımdır. Japonya, saldırganlık politikası ile dünyayı kana bulamış ve komşularına karşı acımasız bir savaş yürütmüştür. Bu savaşı başlatan ve yönetenler cezalandırılacaktır. Savaş suçluları yargılanacak, savaş yanlısı sistem ortadan kaldırılacaktır. Japonya'nın savaş üretim yeteneği tamamen yok edilecektir. Ancak barışçıl bir sanayiye sahip olmasına izin verilecektir. Japonya'nın işgali, halkının özgürce karar verebileceği demokratik bir hükümet kuruluncaya dek sürecektir. Japon halkı aç bırakılmayacak, ekonomik yıkıma uğratılmayacak, ancak yeniden silahlanmasına izin verilmeyecektir. Japonya teslim olduktan sonra, müttefik güçler ülkeyi terk edecektir. Son çağrımızdır. Kayıtsız şartsız teslim olun. Aksi takdirde Japonya, hızlı ve tam bir yıkıma uğrayacaktır. İşte bahsettiğimiz çeviri hatası ise tam burada, Japonya'nın bu bildiriye cevabı sırasında yaşanmıştır. Japonya Başbakanı Kantaro Suzuki, 28 Temmuz 1945'te bir basın toplantısında bildiriyi değerlendirdiklerini söyledi ve şu kelimeyi kullandı: Mokusatsu. Mokusatsu, Laponca'da iki kanjiden oluşur. Moku, yani sessizlik ve satsu, yani öldürmek, yok saymak. Bu kelime çeşitli anlamlara gelebilir. Görmezden gelmek, sessiz kalmak, yorum yapmamak, ciddiye almamak, değerlendirme sürecinde olmak gibi. Batılı gazeteciler ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu kelimeyi contemptuous rejection, yani aşağılayıcı, reddedici bir cevap olarak çevirdiler. Yani Japonya'nın bildiriyi küçümseyerek reddettiği düşünüldü. Oysa Suzuki, muhtemelen henüz resmi bir yanıt vermiyoruz, değerlendiriyoruz anlamında kullanmıştı. Bu çeviri ve yorum farkı, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde şu algıyı doğurdu: Japonya teslim olmayı reddetti. Eğer mokusatsu kelimesi daha doğru çevrilseydi, belki de Amerika Birleşik Devletleri biraz daha bekleyebilirdi. Ancak yine de bombaların atılması engellenmezdi. Little Boy adlı ilk atom bombası, Enola Gay adlı B-29 uçağıyla sabah 08:15'te Hiroşima'ya atıldı. Şehirdeki 350.000 kişinin yaklaşık 70.000'i anında öldü. Yıl sonuna kadar ölü sayısı 140.000'i aştı. Şehir büyük oranda yok oldu. Hedefler listesinde Hiroşima, Nagasaki, Kokura ve Niigata vardı. Ancak son anda hava koşulları ve net gözlem istekleri nedeniyle ilk bomba Hiroşima'ya atıldı. Hiroşima büyük bir askeri üs değildi. Aslında kısmen bu yüzden seçildi. Şehir, dağlarla çevrili düzlükteydi ve bombanın etkisini ölçmek için temiz bir hedef olarak görülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri, bombanın psikolojik etkisinin daha büyük olması için şehirdeki sivil halkın da hedef alınmasını uygun gördü. Enola Gay uçağının mürettebatının çoğu, ne tür bir bomba taşıdıklarını tam olarak bilmiyordu.
Yalnızca pilot Paul Tibbets detaylara hakimdi. Bombanın atıldığı anda oluşan ışık ve mantar bulutunu gören mürettebat, "Tanrım, ne yaptık biz?" diyecek kadar şok oldu. Hiroşima'ya bomba atıldığı sırada, şehirde 20'ye yakın Amerikan savaş esiri tutuluyordu. Atom bombası bu Amerikan askerlerini de öldürdü. Bu bilgi yıllarca gizli kaldı. Çünkü kendi askerimizi öldürdük propagandaya ters düşüyordu. Patlamadan sonra oluşan radyoaktif bulut, siyah renkte, asidik ve zehirli bir yağmur şeklinde yere düştü. Bu yağmura maruz kalan pek çok kişi, patlamadan kilometrelerce uzakta olmasına rağmen radyasyon hastalıklarına yakalandı. Bazı çocukların erimiş okul çantaları, ayakkabıları, saçları duvarlara yapışmış halde bulundu. Hiroşima Barış Anıtı Müzesi'nde bu eşyalar hala sergilenmektedir. Özellikle, Sadako Sasaki adlı kız çocuğunun yaptığı bin turna kuşu origamisi, barışın sembolü haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri, 1945'ten bu yana atom bombası için resmi bir özür dilememiştir. Ancak 2016'da Barack Obama, Hiroşima'yı ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu ve pişmanlık değil ama empati içeren bir konuşma yaptı. Manhattan projesinde çalışan birçok bilim insanı, bombanın sivillere karşı kullanılmasından sonra vicdan azabı duydu. Özellikle Oppenheimer, "Artık ölümün kendisiyim, dünyaların yok edicisi" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Atom bombalarının atılmasının birçok nedeni vardı. Resmi gerekçe, savaşı hızlı bitirmekti. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın karadan işgali için Operation Downfall planını yapmıştı. Bu plan, yüz binlerce Amerikan askerinin ölümüyle sonuçlanabilecek bir senaryo içeriyordu. Başkan Truman, atom bombası sayesinde savaşın hızlı ve kan dökülmeden sona ereceğini savundu. Bu görüş, uzun süre kamuoyuna sunulan temel anlatıdır. Ama asıl neden bu değildi. Atom bombasının sadece Japonya'ya değil, Sovyetler Birliği'ne bir mesaj olduğu iddiası güçlüdür. Bombanın kullanılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sonrası dünya düzenindeki gücünü göstermek için de bir araçtı. Dolaylı olarak birçok dini yorum da yapılmıştı, ancak tarihsel olarak doğruluğu kanıtlanmamıştır. Japonya'da İmparator Hirohito, Arahitogami yani yaşayan tanrı olarak görülüyordu. Amerika Birleşik Devletleri için bu, sadece siyasi değil aynı zamanda kültürel ve dinsel bir liderin teslimi anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı çevrelerde, özellikle elit düzeyde olmasa da, Hristiyan Mesihçi ideolojiler savaş motivasyonlarını etkileyebiliyordu. Ancak atom bombasının atılma kararında, doğrudan dini bir emir ya da kutsal görev anlayışı tespit edilmiş değildir. Truman, dindar bir Baptisti ama bu kararına doğrudan dini bir çerçeve vermedi. Bazı Amerikalı komutanlar sonradan, Şintoizmin ve imparator kültünün kırılması için gerekliydi gibi yorumlarda bulundular. Japonya halen teslim olmamıştı. Fat Man adlı ikinci bomba Nagasaki'ye atıldı. Bu kez 40 bin civarında insan anında öldü, toplamda ölü sayısı 70 bini geçti. Silah ve tersane tesislerinde binlerce Koreli ve Çinli savaş esiri zorla çalıştırılıyordu. Bombanın düştüğü bölgede bu kişilerin büyük çoğunluğu öldü. Ancak bu kurbanlar genelde resmi rakamlarda görünmez. Hiroşima'da kullanılan Little Boy uranyum bazlıydı. Nagasaki'ye atılan Fat Man adlı bomba ise plütonyum bazlıydı. Daha karmaşık ama daha güçlü bir yapıya sahipti. Plütonyum bombası, daha fazla yıkım potansiyeline sahipti ancak arazi yapısı nedeniyle etkisi Hiroşima kadar yayılmadı. Bombanın düştüğü alan vadilerle çevriliydi. Bu da radyasyonun hapsolmasına neden oldu. Sağ kalanlar ciddi radyasyon yanıkları, iç kanamalar ve enfeksiyonlarla boğuştu. Yalnızca bir ya da iki hastane çalışır durumdaydı. Hiroşima gibi burada da Black Rain adı verilen radyoaktif yağmur yağdı. Bu yağmur, bombadan sağ kurtulan birçok kişinin daha sonra kanser, kısırlık ve genetik mutasyonlarla hayatını kaybetmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri bombaların askeri hedeflere yönelik olduğunu iddia etse de, kurbanların çoğu kadın,
çocuk ve yaşlı sivillerdi. Nagasaki bombası, Hirohito'nun teslim kararı vermesinden önce atılmıştı. Yani bazı tarihçiler bu ikinci bombanın artık gereksiz bir güç gösterisi olduğunu savunur. Bazıları ise Sovyetlere gözdağı verildiğini söyler. Nagasaki, Japonya'daki en Hristiyan şehirlerden biriydi. Hatta 1945'te bombanın düştüğü yerin yakınında, Japonya'nın en büyük Katolik katedrali olan Urakami Katedrali bulunuyordu. Bu katedral, 16. yüzyıldan beri Hristiyan topluluğunun merkeziydi ve bomba tarafından yok edildi. Bu yüzden bazı tarihçiler, bu olayın trajik bir ironi olduğunu belirtir. Hristiyan Batı, Japonya'daki en Hristiyan şehri yok etti. Bombanın yıktığı Urakami Katedrali, daha sonra yeniden inşa edildi. Bugün Nagasaki'de her yıl 9 Ağustos'ta barış törenleri düzenlenir, tıpkı Hiroşima'daki gibi. Atom bombasının atılacağı şehirler için bir liste hazırlanmıştı. Kyoto, bu listedeki ilk şehirlerden biriydi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Henry Stimson, Kyoto'yu çok iyi tanıyordu. Balayını orada geçirmişti ve kentin tarihini ve kültürel önemini biliyordu. Kültürel mirasın yok edilmesini istemedi ve şehri hedef listesinden çıkarttırdı. Yerine Nagasaki listeye alındı. 9 Ağustos'ta atılacak ikinci bomba önce Kokura'ya yönlendirildi. Ancak o gün Kokura üzerinde yoğun bulut ve duman vardı. Pilotlar hedefi göremedi. Tesadüfen kurtulan Kokura yerine, yedek hedef olan Nagasaki bombalandı. Bu yüzden Japonya'da Kokura şansı diye bir deyim doğmuştur. Bombanın atıldığı gün, Sovyetler Birliği de Japonya'ya savaş ilan etti ve Mançurya'ya saldırdı. İki bomba ve Sovyet saldırısı Japonya'yı teslimiyete zorladı. Japonya, atom bombası atılmadan önce de yenilgiyi anlamıştı. Ama teslim olmuyordu. Çünkü İmparator Hirohito'nun görevden alınması ve yargılanması korkusu vardı. Amerika Birleşik Devletleri, Potsdam bildirisinde kayıtsız şartsız teslim talep edince, Japon liderler bunu imparatorluğun sonu olarak yorumladı. Ancak atom bombalarından sonra Amerika Birleşik Devletleri, Hirohito'nun sembolik olarak tahtta kalmasına izin verdi. Bu durum, Japonya'nın teslim olmasını kolaylaştırdı. 15 Ağustos 1945'te Japon İmparatoru Hirohito, radyo ile halka seslenerek teslim olduklarını ilan etti. Japonya tarihinde bir ilkti. İlk kez bir Japon imparatorunun sesi halk tarafından duyulmuştu. Konuşma, Jewel Voice Broadcast olarak bilinir. Düşman, yeni ve en zalim bombayla pek çok masum insanın hayatını almış, verdiği zarar ölçülemez boyutlara ulaşmıştır. Eğer bu durum sürerse Japon milletinin tamamen yok olması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle imparatorluğun barışına karar verdik. Potsdam bildirisini kabul ediyoruz. Savaşın devamını sürdürecek olsaydık, yalnızca Japon milletinin çöküşüne değil, insan uygarlığının da yıkımına neden olurduk. Bu nedenle dayanılmaz olanı dayanmak, katlanılamaz olana katlanmak zorundayız. İmparator Hirohito, teslimiyet konuşmasını geleneksel Laponca'nın eski bir biçimiyle yaptı. Halkın büyük kısmı ne dediğini anlamadı. Sadece teslim olunduğu hissedildi. Bu da Japon halkında büyük kafa karışıklığı ve duygusal karmaşa yarattı. Ordu içindeki radikal gruplar, Kuyuco isyanı adı verilen bir darbe girişimiyle bu konuşmayı engellemeye çalıştı. İmparatorun sarayını bastılar, bandı aradılar. Ama bulamadılar. Band gizlice saklanmıştı ve sabah radyodan yayınlandı. Eğer bu konuşma yapılmasaydı, üçüncü bir atom bombası da atılacaktı. Bu bomba birkaç hafta içinde hazır olacaktı ve Tokyo hedeflerden biri olabilirdi. Japonya resmen 2 Eylül 1945'te Tokyo Körfezi'ndeki Missouri zırhlısında teslimiyet belgesini imzalayarak 2. Dünya Savaşı'nı bitirdi. Tüm bu sürece dair birkaç ilginç bilgiyi inceleyelim. Bombalardan sonra Japon bilim insanları, bunun sadece büyük bir yangın bombası olduğunu düşündüler. İlk başta atom bombası olduğunu kabul etmediler. Ancak günler içinde radyasyon hastalıkları artınca, nükleer patlama olduğunu fark ettiler. Japon hükümeti bu bilgiyi sansürledi ve halka açıklamadı.
Atom bombaları atılmadan aylar önce, Japonya bazı tarafsız ülkeler, özellikle Sovyetler Birliği aracılığıyla barış görüşmeleri başlatmak istedi. Japonya teslim olmak istiyordu ama imparatorun görevde kalmasını istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri bunu zaman kazanma hamlesi olarak gördü ve kabul etmedi. Bu bilgi, savaş bittikten yıllar sonra ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri, bombaların ardından Hiroşima ve Nagasaki'ye gazeteci girmesini yasakladı. Japon doktorların radyasyon etkilerine dair raporlarını bastırdı. Birçok Japon bilim insanı sansüre uğradı. Verilere Amerika Birleşik Devletleri tarafından el konuldu. Nükleer bombaların gerçek etkileri dünya kamuoyundan uzun süre gizlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, atom bombalarının etkisi hakkında gerçek anlamda bilgilendirilmemişti. Ona, bombaların daha az can kaybına neden olacağı söylenmişti ama radyasyon etkileri, sivil ölümleri tam olarak anlatılmadı. Aslında birçok bilim insanı, bombaların sadece askeri hedeflere atılması gerektiğini savunmuştu. Truman'a bombanın sivil etkileri konusunda uyarı mektubu göndermişlerdi. Ancak bu mektuplar Truman'a hiç ulaştırılmamıştı. Bombanın mucitlerinden biri olan Szilard savaşın sonuna doğru, bombanın kullanılmasına karşı çıkmıştır. 1945'te Szilard Petition olarak bilinen bir dilekçeyle, atom bombasının kullanılmadan önce Japonya'ya gösterilmesini veya uyarılmasını önermiştir. Bu dilekçeyi birçok bilim insanı imzalamıştır. Ancak hükümete hiç ulaşmamıştır. Joseph Rotlat, savaş Almanya için sona erince, projeden ahlaki nedenlerle istifa eden tek bilim insanı olmuştur. Sonraki yıllarda nükleer silahsızlanma hareketinin öncüsü olmuş, 1995'te Nobel Barış Ödülü almıştır. Bilimin insanlığa zarar vermemesi için bilim insanlarının etik sorumluluk taşıması gerektiğini savunmuştur. Niels Bohr, atom bombasının varlığının uluslararası işbirliği ve denetimle sınırlandırılması gerektiğini savunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri hükümetine, Sovyet Rusya ile bu konuda şeffaflık ve karşılıklı güven geliştirilmesini tavsiye etmiştir. Bu öneri reddedilmiştir. Richard Feynman, projeye genç yaşta katıldı. Bombanın teknik başarısından etkilenmiş olsa da, sonrasında psikolojik çöküntü yaşamış ve şunları söylemiştir. Patlamayı izlediğimde içimdeki sevinç duygusu kısa sürdü. İnsanlığın neye dönüştüğünü düşündüm. Ve son olarak, bir sonraki videomuzda yakından tanıyacağımız, proje direktörü Oppenheimer. Bombanın geliştirilmesinden sonra, başarı duygusu yerine derin bir ahlaki rahatsızlık hissetti. Truman ile yaptığı görüşmede, kendini kanlı elleri olan bir adam gibi hissettiğini söylemiştir. Bu söz Truman'ı öfkelendirmiştir. Truman daha sonra danışmanlarına, bir daha bu adamı karşıma çıkarmayın demiştir. Hiroşima'dan sonra Bhagavad Gita'dan alıntı yaparak şu sözleri söyler. Now I am become death, the destroyer of worlds.